Hobby Home YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte güzel şık bir patik yapacağız inşallah. Patiğimiz tek renkten oluşuyor. Ben böyle biri kullandım. Pırlanta muadili. Markası Lavita pırlanta. Nako pırlanta ile aynı yapıda bir iplik. Tığ olarak da 2 numara 2 milimetre bir tığ kullanacağım. Ben patiğimi 37-38 numaraya uygun öreceğim arkadaşlar. Size de daha büyük veya daha küçük numaralarda nasıl öreceğinize dair ipuçları vereceğim. Şimdi 38 numara için, 37 numara için de aynı. Öncelikle 5 zincir çekerek bir halka yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektik. Halkamızı yaptık. İçine 14 trabzan yapalım arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum ve içine 14 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 14 trabzan yaptım. Sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 trabzanı kaydırmayla bağladım. 2 zincir çekiyorum. Her bir trabzana çift batarak toplamda 28 ilmeğe çıkarıyorum. Bu sırayı artırma yapıyorum arkadaşlar. Tamamen hepsine çift batıyorum. Çift 1 2 1 2 sıra sonuna geldim. Hepsine çift battım arkadaşlar. Bakın. Sıra sonunda bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sefer de bir tek V'lerin içerisine bir çift. Bir tek batıyorum. V'nin içerisine bir çift batıyorum. Bu sırayı da bir tek bir çift olarak tamamlayın arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak ilerleyelim. En son sıramızın sonunda çift yaptık ve sırayı bağladık. Birinci sırada arkadaşlar 14, yani ilk halkanın içinde 14 trabzan yaptık. İkinci sırada her birine çift batarak ikiye katladık. 28 trabzana ulaştık. Üçüncü sırada bir tek bir çift batarak toplamda 42 trabzana ulaştık. Bu dördüncü sıramızda da yine 2 zincir çekiyoruz. 4 tek trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 tek trabzan yaptık. Bir çift. 1 2 1 2 3 4 tek trabzan, 1 2 bir tane de çift trabzan yapıyoruz. Yani 4 tane tek trabzan yaptıktan sonra artırma yapıyoruz. 4 tek trabzan yapıyoruz, artırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle ilerleyelim. Bu sırayı da tamamladım. Toplamda 50 ilmeğe ulaştık arkadaşlar. Burada ben 38 numara yaptığım için 52 ilmekle tamamlayacağım. Şimdi 2 tane daha artırma yapacağız. 5. sırada bir buradan artırma yapacağım. Bir de buradan artırma yapacağım. Toplamda burada sadece 2 tane artırma yapıp 52 trabzanla artırma kısmını tamamlamış olacağım. Bakın arkadaşlar, her iki başta da bu bir tane burada artırma yaptım. Bir tane de burada artırma yaptım. Toplamda 52 tane ilmeğe ulaştım. 6. sıraya geldiğimde arkadaşlar 5. sırada biliyorsunuz 52 ilmekle sırayı tamamladığımı söyledim. 6. sırada toplamda 19 tane trabzan yaptım. 19 trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 trabzan atladım, 2 trabzan atladım, 3. trabzana batıyorum. 1 trabzan yapıyorum. Şimdi 10 tane ilmeğe tamamlayalım burayı. 2
3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane trabzan. Sonrasında yine 3 zincir, 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan atladım, 2 trabzan atladım, üçüncüye batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar toplamda 19 trabzanımız olacak. 19 trabzanı tamamlayalım. Sırayı bağlayalım. Bir üst sıraya geçip 16 tane trabzan yapalım. Sonrasında beraber devam edelim. Sıra başında 2 zincirli üste çıktım arkadaşlar. Az önce bir eksik söyledim, kusura bakmayın. İlk sırada 19 trabzandı. Burada 17 tane trabzanımı yaptım. Şurada sadece son 2 tane trabzan kalana kadar ördüm. 17 trabzan oldu. Bu tarafta da 19 trabzan vardı. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buranın tam ortasına batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum, 2 trabzan atlıyorum, üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 trabzan yaptım. Bakın modelimiz bu şekilde şekilleniyor. 6 trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bu kutucuğun içerisine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan atladım, 2 trabzan atladım, üçüncüye batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 17 trabzanımı öreyim arkadaşlar. Sonra bir üst sıraya geçelim. Bir üst sırada da bu sefer neydi? 19 ile başladık, 17'ye düşürdük. Bir sonraki sırada 15 tane trabzan yapalım. Sonrasını beraber devam ettirelim. 15 trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve bunun içine batıyorum. Bir 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 trabzan atlıyorum. Üçüncü ilmeğe batıyorum. 1 2 trabzan yaptım. Bakın tam ortası oldu zaten. Şimdi 1 2 3 zincir çekelim. Bunun içerisine batalım. 1 2 3 zincir çekelim. Biraz gevşek tutuyorum ben zincirleri arkadaşlar. Siz daha sık örüyorsanız 4 zincir çekebilirsiniz. 3 zincir çektim. Bir sonrakine battım. 1 2 3 zincir çektim. Bir trabzan atladım, 2 trabzan atladım, üçüncüye batıyorum. Toplamda 15 tane trabzan yaparak sırayı bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki sırada şuraya kadar, en başına kadar toplam 15 tane trabzan yapalım, birlikte devam edelim. Toplamda 15 trabzanımı yaptım. Tekrardan bu sırada da 15 trabzandan sonra şu ilk deliğe 2 tane daha trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bir sonraki şuraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Sonrasında zaten 2 trabzanımız var. Onların üzerine örelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Şimdi burada da yine 4 trabzan oldu. 2 trabzan da şuraya yapıyorum. 1 2 6 trabzana ulaştık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ortadaki deliğe ip almadan batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki deliğe 2 tane trabzan yapıyorum.
Buradaki trabzan sayımız 15'ti. Şimdi bu iki trabzanla tekrar 17'ye çıkarmış olduk. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Bir sonraki sırada da yine buraya kadar normal 17 trabzan örelim. Birlikte devam edelim. Bir üst sıraya çıktım. 17 trabzanımı yaptım. Şimdi 19'a tamamlayacağız trabzanı. Sıradaki deliğin içerisine 1 2 trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Sonraki deliğe 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Şimdi bu ortada kalan 6 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 2 trabzan da başta yapmıştık. 8. Bunu 10'a tamamlayacağız. Başlangıç trabzan sayımız olacak. Sıradaki deliğin içerisine 1 2 trabzan daha yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar. Tığımın önüne ip aldım. Sıradaki deliğe 2 trabzan yapıyorum. Sonrasında trabzanla devam ediyoruz. Yine başladığımız gibi arkadaşlar 19 tane ilmeğe ulaştık. Bir sonraki sırada yine 17 tane trabzan yapalım. Geri kalan işlemi beraber tekrar edelim. 17 trabzan yaptım arkadaşlar. Bakın model bu şekilde. Şimdi tekrar başa döndük. Şu ikinci sıradaki gibi yapacağız. 1 2 3 zincir çektik. Ortadaki kutucuğa battık. 1 2 3 zincir çektik. Dediğim gibi ben gevşek tutuyorum arkadaşlar, bilin. 1 2 trabzan atladık. 3. trabzana batarak toplamda 6 tane trabzan öreceğiz arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 zincir çektim. Deliğin içerisine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlayıp 3. trabzana batarak toplamda bu sırada yine 17 tane trabzan yaparak sırayı tamamlıyorum. Bir sonraki sırada da arkadaşlar 15 trabzan yapın. Sıra başında beni bekleyin. 15 trabzanımı yaptım, ördüm. 1 2 3 zincir çekiyorum. Kutucuğun içerisine batıyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğun içerisine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ortadaki trabzanlı bölümde 2 tane ayırıyorum. 3. ve 4.'ye 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Evet, modelimiz çıktı ortaya zaten. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki kutucuğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzandan başlayarak sıra sonuna kadar 15 trabzan yapıp sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırada yine 15 trabzanı yapın, devamını birlikte örelim. 15 dedik. Şimdi deliğin içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum. Ortadaki deliğe batıyorum. Tığ ip almadan 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki deliğe 2 trabzan yapıyorum. 1 2 2 trabzan örüyorum. Sıradaki 3 4 oldu trabzanımız. Şimdi sonraki delikli kutucuktan 2 trabzan daha örüyoruz kutucuğun içerisine. Toplamda 6 trabzana ulaştık. Aynen şuradaki işlem arkadaşlar. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Ortadaki deliğe batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki kutucuğun içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Trabzan sayımız yine 17'ye çıktı arkadaşlar burada. Bir sonraki sıra sonuna kadar tamamlayalım. 17 trabzana ulaşmış olduk. Bu şekilde modelimiz de çıktı zaten. Şu kutucuklu bölümden son bir tane daha yapıp
patiğimizin burnunu tamamlayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzan örün. Bir sonraki sırada yine şuraya kadar trabzan örelim. Devamını birlikte yapalım arkadaşlar. 17 trabzan yaptım. Şimdi ilk kutucuğa 2 trabzan yapıyorum. Ve toplamda 19 trabzana ulaşıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Ortadaki trabzanları örüyorum. 6 taneydi. 2 de başta trabzan yaptık. 8. Trabzan, 2 trabzan da buraya yapıyoruz ve onu tamamlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekelim. Sıradaki kutucuğun içerisine 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar örelim. Toplamda 19 trabzanımız oldu. Başladığımız yere döndük arkadaşlar. Aynen şu başlangıç yeri gibi burayı da tamamlayalım. Yani şundan bir tane daha yapalım. Sonrasında topuğa doğru kaç sıra örmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor onu anlatayım isterseniz. Burun kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Zaten şuraya kadar beraber örmüştük. O yüzden burayı sizin kolayca yapabileceğinizi düşündüm. Şimdi şu en son bunu yaptığımızda sıramız bitmiş oluyor arkadaşlar. İlmeğimi genişletiyorum. Patiğimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet. Şimdi şuradan başlayacağım arkadaşlar. Bakın. Bir burayı bir de burayı kullanacağım. Topuğa doğru ilerlerken arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmek bırakacağım. Geri kalanıyla trabzan örerek arkaya doğru topuğa doğru ilerleyeceğim. İpi şimdi bu şekilde gevşek tutarak alın arkadaşlar. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Ben zincir trabzan olarak saymıyorum arkadaşlar. O yüzden aynı yere bir trabzan yapıyorum. Kutucuğun içerisine 2 trabzan yapıyorum. Sonrasında her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak ilerliyorum arkadaşlar. İçinden de buradaki ipimiz kayboluyor. İp kırmamak için yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz ipi kırıp tekrar o sıra başına bağlayarak örebilirsiniz. Evet, herhangi bir artırma buralarda yapmıyorum arkadaşlar. Düz trabzan yaparak ilerliyorum. Sadece şu bağlantı yerimizde orada delikli kötü bir görüntü olmasın diye araya bir trabzan kaynaştıracağım. Bakın şöyle. Normalde trabzan burada bitti. Şuradan devam ediyor. Ben şu araya da bir tane orada boşluk kötü bir görüntü olmasın diye bir trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar. Farklı bir işlem olmadığı için hızlı hızlı örüyorum arkadaşlar. Sadece trabzan yaparak ilerliyorum gördüğünüz gibi. Evet, geldim sıranın başına. Yine kutucuğun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sonra bu ortada kalan yerdeki ilk trabzanı örüyorum. Evet. Bu şekilde ortada sadece 8 tane ilmek bırakarak geriye dönüyorum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Ve düz trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi bitmiş olan patiğimden sayalım bakalım kaç sıra örmemiz gerekiyor. Önce şunu bir sayalım. Toplam ulaştığımız trabzan sayısı nedir arkadaşlar topuğa doğru ilerlerken? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Yani 45 tane ilmeğimiz var. Ne yapıyoruz? Normalde diğer patiklerimi seyrettiyseniz 46 ilmekle topuk kesme işlemini yapıyoruz. O yüzden bir tane artırma yapmamız gerekiyor. Bu artırmayı da ne zaman yapacağım göstereyim. Bakın. Modelden sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sıra öreceğiz. 12. sırada ortada bir artırma yapalım. Toplam yani 12 sıra örelim. 12. sırada bir artırma yapalım. 13, 14, 15. sıralarda da topuk kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi 11 sıraya tamamlayın. 12. sırada bir artırma yapın. Sonrasında topuk kesme işlemine beraber geçelim. Toplamda arkadaşlar şuradan itibaren yani burundan itibaren 11 sıra ördüm. 12. sırada bir tane artırma yaptım. Şurada. 13. sırada topuk kesme işlemini tamamlamak istiyorum. 20 tane trabzanımızı ördüm. Şimdi ortada 6 tane ilmeğe sık iğne yapacağız. Yani tığımızın önüne ip almıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi tığımızın önüne ip alıp 20 tane daha trabzanımızı yapıp sırayı tamamlayalım. 2 zincir çekip bir üst sıraya geçelim. 20 trabzan yaparak bu alt sık iğnenin olduğu yere kadar gelelim. Sonra birlikte devam ederiz. 20 trabzanımı ördüm. Alt sık iğnenin olduğu yere geldim arkadaşlar. Şimdi birinci sık iğneyi alıyorum. Tığımda duruyor. İkinci sık iğneyi de alıyorum ve ikisini birlikte boğduruyorum. Sıradaki bir sık iğneyi aldım. Tığımda durdu. İkinci sık iğneyi aldım. İkisini birlikte tek seferde boğduruyorum. Sıradaki sık iğneyi aldım. Onun yanındaki sonuncu sık iğnemizi aldım ve ikisini birlikte boğdurdum. Yani 6 tane sık iğnemizi burada 1, 2, 3'e düşürdük arkadaşlar. Şimdi 20 trabzanımızı yapalım sıra sonuna kadar. 2 zincir ile bir üste çıkalım. Bir üst sıraya çıkalım. 20 trabzan yaparak bu 3 tane sık iğneyi düşürdüğümüz yere kadar gelelim. Son sıramız arkadaşlar. 20 trabzanımı yaptım. 3'e düşürdüğüm sık iğnelerin olduğu yere geldim. Tığımın önüne ip almıyorum. Ortadaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Bu sık iğneyi atlıyorum. Yani 3 sık iğnenin tam ortadakine batıyoruz. Sonrasında yine 20 tane trabzanımızı yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanımızı yaparak ilerleyelim. Sonra kenar oyamızı yapıp patiğimizi birleştireceğiz ve hiç ip kırmadan patiğimizi tamamlamış olacağız. Güzel yanı bu. Tek seferde bir tane patiği bitirmiş oluyoruz. Evet, devam ediyoruz. Az bir şey kaldı. Hızlı örüyorum. Düz trabzan olduğu için arkadaşlar. Şimdi patiğimiz bitti. Bakın bu şekilde patiğimiz bitti. Burası da topuk kısmımız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Her bir trabzan içerisine 2 tane sık iğne yaparak kenar oyamızı yapmış olacağım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz farklı şekillerde. Evet, bu şekilde her bir trabzanın içine şöyle 2 tane olacak şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonra patiğimizi birleştirelim arkadaşlar. Kenar oyamızı tamamladım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bir zincir de olur aslında. Ben 2 tercih ettim. Şimdi birbirine denk gelecek şekilde şöyle düzgünce tutalım arkadaşlar. Birbirine denk gelecek şekilde sık iğne yoluyla birleştirelim patiği.
Aman dikkat edin, ters tarafını çevirerek yapın. Evet. Birleştirmeye devam ediyorum. Evet, sonuncusunu da tamamladık mı? Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipimizi patiğin içerisinde kaybedelim. Bu şekilde bayağı sağlam kayboluyor arkadaşlar. Sökme ihtiyacı hissettiğimde biraz zorlanıyorum. Yani sağlam olsun istiyorsanız bu şekilde. Evet, patiğimiz bitti. Bu şekilde. Şimdi manken ayağı giydireyim isterseniz. Manken ayak üzerinde de görelim arkadaşlar. Böyle oldukça gösterişli ve güzel bir patiğimiz oldu. Siz de bu şekilde kolayca rengarenk güzel patikler örebilirsiniz. Gösterişli patikler örebilirsiniz. Ördüğünüz patikleri Instagram'da myhobbyhome etiketiyle paylaşırsanız ben de sizin sayfalarınızı hikayemde paylaşır. Size destek olurum. Kolay gelsin.